8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada uzman klinik psikolog Tuğba Karaaydınlıoğlu'nun görüntüleri var. Hep birlikte izliyoruz. Ben uzman klinik psikolog Tuğba Karaaydınlıoğlu. Ben yetişkin ve ergenlerle daha çok çalışıyorum. Yetişkinlerle ve ergenlerle de çocukluk çağındaki travmalar, depresyon, panik atak, kaygı bozuklukları, fobiler gibi aslında geniş bir spektrumu içine alan bir yelpazede danışanları görmekteyim aslında. Çok da bilindik ve gündemde olan bir şeyden size bugün bahsetmek istiyorum. Çocuklukta yaşadığımız travmaların yetişkinlik dönemindeki hayatımızı etkileyen, ilişkilerimizde, işimizde, sosyal hayatımızda, aşk hayatımızdaki durumlara değinmek istiyorum. Aslında travmalar toplum arasında çok büyük şeylermiş gibi empoze ediliyor. Ne bileyim kazalar, cinsel istismarlar. Tabii ki de bunlar büyük travmalar ama bir de küçük travmalar var. Kimsenin bilmediği, ne bileyim çocuğa annesinin bağırması, çocuğun bir zorbalığa uğraması ya da iş yerinde yetişkinlik hayatında yaşadığımız mobbingler ya da bir zamanlar herhangi birisi tarafından vücudumuza karşı gelen eleştiriler de aslında travma olarak kodlanmakta. Şimdi bu da şöyle bir durum aslında, tedavi edilmesine gerek kalmayabilir. Kalmadığı durumlar şu gibi durumlar. Burada çocuğa bakım veren kişi, yani bizim çocukluğumuzda sevgiyle, ilgiyle, korktuğumuzda ya da endişelendiğimizde annemiz ya da bize bakım veren kişi bu duyguyu anlayabiliyorsa yetişkinlik döneminde herhangi bir problem yaşamıyoruz büyüdüğümüzde yani. Ama eğer ki ebeveyn bunları unutuyorsa ve çocuk bunu tek başına atlatmaya çalışıyorsa yetişkinlik döneminde problemler yaşıyoruz. İşte o zaman tedavi edilmesi gereken durum olarak karşımıza çıkmakta. Kişi sürekli bir işi erteliyor. Kişi bir şekilde ilişki yaşamaktan kaçınıyor ya da saplantılı bir ilişki gerçekleştiriyor. Ya da birisi geliyor diyor ki ya ben bir türlü hiç kimseyi sevemiyorum, sevilemiyorum ya da işte kahretsin ben hep aynı insanlarla kötü ilişkilerle bir aradayım ya da ben hep parayla alakalı problem yaşıyorum, işle ilgili sorun yaşıyorum. İşte biz de diyoruz ki bu kör düğüm, hayatındaki bu kör düğüm aslında senin şu an göremediğin o şey var ya, çocukken yaşadığın ve senin belki de hiç hatırlayamadığın bir şey yüzünden mevcut. Bizim onu oradan çıkartıp bulmamız gerekiyor. Birçok teknik kullanıyoruz. Tabii ki de bunun için hipnoterapi kullanıyoruz. Bunun için göz hareketleriyle duyarsızlaştırma kullanıyoruz. Bunun için beden taraması yapıyoruz. Çünkü bizim her travmatik anımız bedenimizde kayıtlı. Şimdi işte bu maalesef ki çok açık uçlu bir şey. Çünkü Ahmet için 10 seanstır, Mehmet için 20 seanstır, Ayşe için belki daha uzundur. O kişinin ne kadar travmatik bir yaşantı sürdüğüne ve ne kadar terapiyle beraber bizimle koordineli bir şekilde çalışmasına bağlı. Bir evlilik ya da bir ilişki içindesiniz ya da belki de bir iş yerindesiniz. Sürekli bağırarak iletişim kuruyorsunuz. Bakın ya da size zorbalık yapan bir kişiye asla karşılık veremiyorsunuz. Pasifsiniz ya da çok agresifsiniz. Bu iletişim problemleri aslında sizin şu an çözülmesi gereken bir travmanız olduğunu zaten bize bangır bangır söyleyen bir ipucu. Ya da çok büyük korkularınız var ya da hayatı yaşamakla ilişkili problemleriniz var ya da dediğim gibi partner seçimleriniz hep yanlış oluyor ama hep yanlış oluyor. Ayrılıklar var, terk edilme korkuları var, kaoslar var en önemlisi hayatınızda. İşte o zaman çözülmesi ve herhangi bir şekilde bir uzmana danışılması aslında şart. Neden danışılması gerekiyor biliyor musunuz? Çünkü hayat böyle geçmez. Onlar o mevcut durumun içinde yaşamaya hayatlarına devam ediyorlar. Fakat mutsuzlar, kronik bir yorgunluk var, kronik bir mutsuzluk var. Fakat bunun dışına çıkmak da istemiyorlar. Dışını bilmiyorlar çünkü. Bakın bunun dışı
mutlu bir hayat aslında. Evet, maddi sorunlar olabilir, başka sorunlar olabilir. Travmaları çözdük ama hayatın getirdiği başka kaotik sorunlar olacak. O sorunlar da minimalize bir şekilde çözebileceği bir duruma geliyor aslında. Ama çözülmediğinde, yani bununla işte bunu çözmeyen kişiler herhangi bir olay yaşadıklarında o olayı daha da çok büyütüyorlar. Daha da bir kaotik bir duruma getiriyorlar. Başa çıkamıyorlar. İşte madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, birçok bağımlılık da aslında bununla beraber karşımıza çıkabiliyor diyebiliriz. Fark ettiğiniz anda gelmelisiniz. Şu an yeni nesil, şu an çok şanslı çünkü sosyal medya var, birçok iletişim kanalı var, daha bilinçli olabilirler. En çok başvuru, çok şaşıracaksınız ama özgüvensizlik adı altında bize başvuruyor ya da evlilik ve ilişki problemleri olarak bize başvuruyor. Lütfen kendinizi tanıyın, bedeninizi tanıyın, kendinize ben kimim, neyim, ne olmak istiyorum, benim duygularım neler sorusunu sormayı kendinizden ihmal etmeyin.